Uzmanlar bir yol projesini Çin'in 2013 yılında duyurduğu en önemli proje olarak görüyorlar. Bir kuşak bir yol projesi 21. yüzyılın en büyük kalkınma ve altyapı projelerinden birisidir. Projenin 4 ile 8 trilyon dolar civarında bir maliyete ulaşması bekleniyor. Proje 70'ten fazla ülkeyi, dünya nüfusunun 3'te 2'sini ve günümüz dünya ekonomisinin %40'ına yakınını doğrudan birbirine bağlamayı amaçlamaktadır. Peki bir kuşak bir yol projesi nedir? Bir kuşak bir yol projesi, Çin'in yaklaşık 2000 yıllık tarihi İpek yolunu günümüz modern dünyasında tekrar aktif hale getirme girişimidir. Bu projeyle Çin dünyayı kendisine bağlamak ve dünyanın süper gücü olma yolunda attığı en büyük adımlardır. Bu büyük adımlarla ekonomik, askeri, diplomatik hedefleri bir bütün olarak arttırma gayreti içerisine girerek kendisini göstermiştir. 2013'te Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından bir kuşak bir yol projesi açıklandı dünyaya. Bu projeyle resmen dünyaya meydan okudu. Yani özellikle o Avrupa'nın zenginliğini, ekonomik zenginliği olsun, ondan sonra para zenginliği, refah zenginliğini Çin'e aktarma yolunda bu zamana kadar 21. yüzyılın en büyük projelerinden birisini açıkladı. Projenin etkisi ve boyutu nedir? Dünyanın büyük bir kısmına etki edecek çok büyük bir altyapı projesidir. Proje planında büyük ölçüde limanlar, yollar, demiryolları, havalimanları, elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve altyapılardan oluşmaktadır. Çin bu proje ile 1 trilyon doların üzerinde yatırım getirmesini hedefliyor. Tarihi modern İpek Yolu projesi 2 bölümden oluşmaktadır. Birincisi esasen karaya dayalı olan ve Çin'i Orta Asya, Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ile birleştirmesi beklenen İpek Yolu ekonomik kuşağı olarak adlandırılıyor. İkincisi ise deniz temellidir. Bu yolla ise Güney Çin Denizi, Güneydoğu Asya, Hint Okyanusu, Afrika limanları, Kızıldeniz ve Akdeniz'e kadar uzanması beklenen Deniz İpek Yolu olarak adlandırılıyor. Bu iki girişim Çin tarafından daha sonra bir kuşak, bir yol olarak da isimlendirilmiştir. 21. yüzyıl Deniz İpek Yolu güzergahları iki koridor şeklinde oluşmaktadır. İlk olarak Çin ile Hint-Çin Yarımadası ekonomik koridoru ile bağlantı kurmaktadır. Güney Çin Denizi'nden başlayıp Hint Okyanusu'na ulaşmaktadır. Bu bağlantı ile Çin, Pakistan ve Çin-Bangladeş, Hindistan, Myanmar ekonomik koridoru bağlanmaktadır. Böylece Çin, Hint Okyanusu, Afrika, Akdeniz ekonomik koridorunu oluşturmaktadır. İkinci olarak Güney Çin Denizi'nden güneye uzanıp Pasifik Okyanusu ve Güney Pasifik Ekonomik Koridoru proje kapsamında oluşmaktadır. Bu rota ile Arap Yarımadası, İran Körfezi, Kızıldeniz ve Afrika'da Mısır, Somali, Kenya'ya ulaşmaktadır. Kızıldeniz'de Süveyş kanalını geçerek Akdeniz'deki Venedik şehrine ulaşmaktadır. Böylece geçmişteki gibi Çin, Afrika İpek Yolu ticaret güzergahını tekrar canlandırılmak hedeflenmektedir. Çin aynı zamanda Malakka Boğazı'na alternatif oluşturarak az ve tedarik güvenliğini de arttırmasını hedeflemektedir. Bu büyük projeye hangi ülkeler katılmıştır? Trilyon dolarlık bu plana Rusya, Endonezya, Pakistan, Kazakistan, İran, Suudi Arabistan, Türkiye gibi 70'ten fazla ülke katılmıştır ve bu sayı giderek artmaya devam etmektedir. Bu proje kapsamındaki tesislerin yapımında Çin ile işbirliği halinde olan ülkelere finansman konusunda çok büyük katkı sağlıyor. Örneğin Pakistan projenin en önemli parçalarından biridir. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru bu projenin en kilit noktalarından birisidir. Çin'in batı bölgelerinin fazla gelişmemiş olması sebebiyle bu bölgeleri Pakistan koridoruyla Hint Okyanusu'na bağlamaya çalışarak kendisini bölgede ekonomik bir güç sağlamaya çalışmaktadır. Çin birlikte projede anlaşan Pakistan tarihin en iyi büyüme performansını yakalamıştır. Yakın zamanda küçük bir balıkçı şehri olan Kadar günümüzde dünyanın en büyük limanlarından birisine sahip olmuştur. Bu liman ticaret hacmi yıllık 60 milyar dolar civarında. Kenya, Çin'in Afrika'daki tek kuşak ve tek yol girişiminin tek eksenidir ve yeni İpek Yolu inşasında Çin'in en büyük mali yardım alıcısıdır.
2014'te Çin ve Kenya, Mombasa ve Nairobi demiryolu için aralarında bir işbirliği anlaşması imzaladı. Doğu Afrika demiryolu ağının yutağı olan son 100 yılda Kenya'da inşa edilen ilk yeni demiryoludur. Hindistan, Tacikistan ve Kazakistan gibi birçok katılımcı ülke vardır. Çin'in bu ülkelerdeki yerel iletişim projelerine yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle bu proje planına diğer ülkeler olumlu yaklaşmaktadır. Karayla çevrili Nepal, kısa süre önce Çin ile sınır ötesi bağlantıyı geliştirmeye yardımcı olacak bir anlaşma imzalamıştır. İmzaladığı bu anlaşma ile bir kuşak bir yol projesine katıldığını ifade etti. Çin bu planı ile bölgesel kalkınma için her şeyi kapsayan bir proje olarak sunmaya devam ediyor. Diğer ülkeler ise bunu Asya'nın küresel düzeyde daha büyük bir rol oynamak için stratejik bir hareket olarak algılıyor. Çin odaklı bir ticaret ağını kontrol etme sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump ticaret tarifeleri gibi önlemlerle Asya ülkeleri için zorluklar ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Çin ise bu girişimi bölgesel bir lider olarak ortaya çıkmak için bir fırsat olarak görüyor. Gelecekte bir kuşak bir yol projesi bölgesinde artan kullanımla birlikte Çin Yuan'ı artacaktır. Çin Yuan'ı bir artış gelmesi durumunda paranın ortak para birimine dönüşmesi muhtemel gibi görünüyor. Bir kuşak bir yol projesi. Çin'in 2049'da bitirmesini planladığı büyük bir proje. Bu projeyle ne yapmayı düşünüyor? Amerika'nın liderliğini, o gücünü, süper güç olma yolundaki şeyini bununla pekiştirmeye çalışıyor. Amerika'ya geçmek için elinden gelen her şeyi bu projeyle kendisinden söz ettirmeye çalışıyor. Peki Çin bu plandan çıkarı nedir? Bir kuşak bir yol projesi yurt içi büyümeyi arttırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda ülkenin ekonomik, diplomasi stratejisinin bir parçası olduğu için Çin için büyük önem taşıyor. Çin'in doğusu ile batısı arasında akıl almaz bir gelişim farkı vardır. Çin'in batısının Doğu Türkistan, Tibet gibi daha az gelişmiş sınır bölgelerini komşu ülkelerle birleştirerek ekonomik faaliyeti arttırmayı bekliyor. Proje ile Çin, malları için yeni pazarlar açmayı ve oluşturmayı bekliyor. Aynı zamanda üretim santralinin malzemeleri kolayca ihraç etmek, Çin için uygun maliyetli yolları kontrol etmeyi de sağlamaya amaçlamaktadır. Gelişmişlik seviyesi Çin'in doğu sahillerinde ise dünya ortalaması bir gelişmişliğe sahiptir. Çin'in ülkesindeki doğu ile batı arasındaki bu anormal farkı projeyle kapatmayı ummaktadır. Çin'de hali hazırda inşaat sektörü önemli bir sektör konumundadır. Bu inşaat sektörünün yavaşlaması sektöre çok ciddi riskler barındırıyor. Fakat sektörün yavaşlaması durumunda ise kredi balonlarının patlaması riski var. Bu paradokstan çıkış yolu ise bir kuşak bir yol projesidir. Çin zaten hali hazırda inşaat çarkını döndürmek zorundadır. Ama bir kuşak bir yol projesi kaynakların Çin'in stratejik hedeflerine verimli alanlara aktarmaya çalışmaktadır. Şu anda dünyadaki en büyük inşaat faaliyetlerinden 7'si Çinlilerin elindedir. Projenin bir diğer önemli faydası ise askeri alandır. Bu plan askeri yönde ise Çin dünyada süper güç olma iddiasındadır. Fakat Çin ciddi bir sürtüşmede ABD'ye karşı çok büyük bir zafiyet içindedir. Çin askeri gücü ve teknolojisi ABD'ye nazaran daha zayıftır. Fakat zamanla Çin bu aradaki farkı kapatacak gibi görünüyor. Çin proje kapsamında bazı ülkelere saçma sapan yatırımlar yapmaya teşvik ediyor. Ülkeler yatırımın finansmanı için verilen krediyi ödeyemez duruma gelmektedir. Böylece Çin muhatap olduğu ülkelerden farklı taleplerde bulunmaktadır. Çin, Sri Lanka'ya bir yol bir kuşak proje kapsamında bir liman ve bir havalimanı inşa etmiştir. Fakat daha sonra vaat ettiği gemi ve uçakları Sri Lanka'ya göndermemiştir. Doğal olarak bunun sonucunda Sri Lanka borcunu Çin'e ödeyememiştir. Ardından Çin kendi inşa ettiği limanı askeri üs olarak Sri Lanka'dan 99 yıllığına kiralamıştır. Benzer yöntemlerle Çin, Pakistan, Cibuti, Myanmar'da kazanımlar elde etti. Pakistan ekonomisi Sri Lanka ile benzer sebeplerden dolayı krize sürüklenmiş durumdadır. Malezya yakın zamanda Çin ile aralarında yapılmış 20 milyar dolar bir anlaşmayı tek taraflı olarak feshetmiştir. Bunun sebebi olarak da Çin'in sömürgecilik yaptığını öne sürmüştür. Ana kadar Çin ile çok ciddi sorunlar yaşarken günümüzde Çin'in önemli bir partneri haline gelmiş durumda. Peki girişim planının hedefleri nelerdir? Kuşak ve yol girişimi en önemli ekonomik hedefleri arasında mal ve ihracat maliyetinin düşürülmesi, uluslararası ticaret yollarının çeşitlendirilmesi,
ucuz endüstrinin komşu ülkelere aktarılması, Çin standartlarının yayılması gibi dünyada kendisinden söz ettirecek bir duruma gelmeye çalışmaktadır. Kuşak ve yer ekonomik koridorları kapsamında projelerin şimdiye kadar açıklanan en önemli 6 koridoru vardı. Birinci, Yeni Avrasya Kara Bir Kuşak projesinin kara etabının 6 koridorundan biri Türkiye'den geçmekte. O yüzden bu proje Türkiye'ye çok ucuz maliyetle mevcut altyapı geliştirme imkanı sağlayabilmektedir. Proje Türkiye'nin jeopolitik avantajlarını daha da kuvvetlendiriyor. Peki bu projenin dünyadaki muhtemel sonuçları nelerdir? Sonuç olarak kuşak ve yol girişimi bu plan sayesinde Çin özellikle Avrupa'daki zenginliği, bilimi, ekonomik üstünlüğü, askeri gücü tekrardan kendi bölgesine aktarmayı hedeflemektedir. Diğer bir yandan Amerika'yı geçip dünya liderliğine oturup Doğu Asya'yı dünyanın merkezi olarak alıp kendisine bir yer edinmeye başlıyor. Diğer bir yandan da Afrika'da çok büyük yatırım yapmaktadır. Bu sayede Çin her geçen dakika güç katmaya devam etmektedir. Çin'in küresel rolünü yeniden tesis etmeyi ve Asya kıtasını kalkınma açısından yükseltmeye amaçlayan Çin'in en yeni stratejisinin temel taşıdır. Çin'in bu planı sayesinde dünyayı değiştirebilecek alanlara kadar genişlemesi hedeflenmektedir. Önümüzdeki 10 yıllar boyunca sahadaki etkilerin yeni bölümlerini görmemiz muhtemeldir. Bu proje planı sayesinde yol, ulaşım ve enerjinin ötesinde dünyayı değiştirebilecek alanlara